Hocam, öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Daha doğrusu biz geldik, siz bizi davet ettiniz. Hoş tabii. geldiniz. Hoş Çok geldiniz. teşekkür ederiz. Sağ olun. Bize zaman ayırdınız, vakit Sağ olun. ayırdınız. Şimdi ben kanalda sizinle alakalı bir video yayınlamıştım. Tabii ki siz bu işte duayensiniz. Tamam. Pek çok genç sizin okumanızı, sizin tekniğinizi çok merak ediyor ve sizin gibi okumaya çalışıyor. Hocam, bu teknik bu kadar bir tecrübeyle nasıl gelişti, nasıl başladı? Tabii teveccüh gösteriyorsunuz. Teknik deyince bizi dinleyenler de bir okul bitirmiş zannedecek. Yani bu konuda konservatuvar okumadım ben. Ama hani bazı bilim adamları derler ki bu üniversiteyi bitirdik ama halk üniversitesini okuyamadık falan derler. Doğru. Şimdi Allah bize bir nimet lütfetmiş, ses. Ses büyük bir nimet. Allah'ın bize lütfettiği en büyük bir nimet. Güzeli herkes sever. Doğru. Eğer yüzünüz güzel, kendiniz güzel, sözünüz güzel, sesiniz de güzelse bunları farklı farklı değerlendirebilirsiniz. Adam çirkin de olsa, sesi güzelse onun her şeyi güzel görünür. Değil mi? Doğru hocam. Tabii bize de Cenab-ı Allah, Yüce Allah önce bizi insan olarak yaratmış. Bir tolerans vermiş bize. İnsan olarak yaratmış olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Bu bir defa büyük bir lütuf bize. Yani bir kedi olabilirdik, köpek olabilirdik, başka bir yaratık olabilirdik. Ama bizi insan olarak yaratmış. Şu anda kainatta bizi melekler Allah'a var olarak bildirdiler. Şu anda yaşıyoruz. Ne zaman, yarın ne olacağını bilmiyoruz. Kesinlikle. Geçici bu dünyada yaşamak için geldik. Sorumluluklarımız var. Bizde var olan her güzellikten Allah'a hesap vereceğiz. Doğru. Bu güzelliği nerede, nasıl kullandık? İstismar ettik mi, etmedik mi bunun hesabını vereceğiz. İnsan oluşumuzun hesabını Allah'a vereceğiz. İnsanca yaşadık mı, yaşamadık mı? İki, bir de bu insanı taçlandıran Allah'ın bize emrettiği güzel huylar var. Şunu yapın diyor, iyilik emrediyor. Bunu yapmayın diyor, kötülükten bizi men ediyor. Bunlara uygun yaşamak zorundayız. Şimdi bize de işte bizim konumuz ses aslında şimdi. Evet. O halde bizi var eden Allah vücutumuza bir özellik koymuş. Bu sesi kullandığımız yer saç teli kadar ince 2 tane bir ses teli yani. Renkleri beyaz. Etimizin içine gömülü duruyor onlar. Konuşurken açılıyorlar ve birbirine değmek suretiyle ses çıkarıyorlar. Değil mi? Kesinlikle. Oktavı çok yüksek olan sesler var. Yani karıncaya, yerin altında yaşayan karıncaya sorsanız üzerinizdeki toprak ne kadar? Bize göre belki 1 gram, 5 gram ama ona göre 5 tondur. Doğru. Doğru. Evet. Ses teline baktığınız zaman çıkardığınız ses o ince, kıldan ince bir ses telinden çıkan ses sanki 10 ton gibi. Doğru hocam. Sesin ölçüleri bilim adamları tarafından farklıdır. Biz yaşadığımız hayatta onu böyle bir örnek gösteriyoruz ama bilim adamları konusunda farklı bir bilgi verebilirler. Daha kesin, daha doğru. Şimdi bu sesi oktav olarak bastığımız zaman herhalde en son oktav 3,5 olsa gerek. Değil mi? Bazı sesler var ki daha genişlerini de duyuyorum Geniş ama çok nadir. oktav olarak Tabii. Yani Genelde 3,5 oktav evet. iyi bir genişlik Evet, olarak tabii. adlandırılıyor. Şimdi bunu da kullanma sorumluluğumuz var. Her var olan bir şeyi kullanmanın bir şekli, şemali var. Ses kullanma tekniğinde şuur esas. Şuurlu kullanmak. Yani boşuna bağırmadan derler ya. Kesinlikle öyle. Konuşurken de
doğru konuşmazsanız da ya boşuna konuşuyorsun yani. Anlaşılır konuş kardeşim ya. Aynen. Anlaşılmıyorsa konuşma. Kesinlikle. Şiiri aldığınız zaman elimize bakacağız. Okuduk şiiri. Evet. Okuyarak güzel. Fakat noktası, virgülü, bir de manası önemli. Yüklem diyorlar ya, Doğru. tümleme. Bizde maalesef en büyük eksiklik az okuduğumuz için yüklemleri ve tümlemeleri bilmiyoruz. Doğru. Yani şiirlerde okurken bir şeyi, şiiri okurken kaside okuyoruz, Evet. gazel okuyoruz. Evet. Nokta virgülünü koymuyoruz. Dikkat etmeden okuyoruz. Tabii. Ses nasıl gelirse öyle gidiyor. Doğru. O şöyle değil. Sesle aklımız uygun olacak. Sesimizle aklımız birbiriyle barışık olacak. Aklımız başka yerde, ses başka tarafa olmaz. Doğru. Doğru. Aklımızı iyi kullanacağız ki sesimizi de iyi kullanalım. Kesinlikle. Benim bir şanslı yönüm var. Benim annem Hazretleri bu konuda şuurlu bir insan. Güzel Kur'an okurdu annem. Babam da öyle. Bunlar Osmanlıca okurlardı. O zaman yeni Türkçe bilmezdi annem benim ama eski Türkçeyi çok güzel. Üstün ses Osmanlıca okurlardı. Bizim evde dut ağacından yapma fıçılar vardı. Annem beni ağlarken, okurken onun içine koyar. Ben daha şiddetli ağlardım. Komşular rahatsız olurlar, gelirler. Derlermiş ki, niye ağlatıyorsun bu çocuğu? Ciğerleri gelişsin. Nasıl bir şey? Ne kadar orijinal. Sesi oluşsun. Nameler oluşsun. Şimdi bu bir şuur. Evet. Teknik bilgisi yok annemin yani. Evet. Ama bu göbekli bir fıçının sesinin eko yapacağını biliyor. Evet. Sonra ben tabii bu çocuklukta olmuş şeyler. Sonra ben büyüdükten sonra kendim hafızlık yaparken, ezan falan okurken onun içinde okumamı isterdi. Niçin? Sonradan ben bunları öğreniyorum tabii. Annemin beni fıçının içine koyması, Evet. sesimi orada dinlemek bana büyük zevk veriyordu. Ben bunu fark ediyordum. Yani. Bana ses o kadar güzel geliyor ki. Sonra bu Kur'an'ı ezberleyip okumaya başladığım zaman Evet. komşular geliyorlar bana. O zaman radyo sabahları saat 6'da açılır. Hangi tarih hocam? 1958'den bahsediyorum. 58'den bahsediyorsunuz. İstanbul Radyosu diye bir radyo. 6'da açılıyor. Saat 6'da sabah namazı yani bu. Evet. Babam namaz kılardı sabah namazı. Ondan biliyorum. Kani Karaca Kur'an okurdu. Kani Karaca. Saat 6'da Kur'an'la açılıyor radyo. Onu dinledim. Hiç unutmuyorum. Anons etti kanki. Onu dinledim çok. Ben de o fıçıda okurken komşular gelirler. O zaman radyo var herkeste. Ve radyoyu dinleyenler geliyor şimdi ben fıçıda okurken. Annemin ismi Edibe. Edibe bizim radyodan çıkaramadım. Bir ses Kur'an okunuyor ama bulamadım dedi. Geliyor. Beni o saat 7 olmuş ben orada fıçının içindeyim. Ay. Oradan radyo sesi geliyor ona. Ben Kani'yi taklit ediyor muyum Kani Karaca? Pardon bir peçete almak istiyorum. Hocam bir saniye. Hocam harika. Muhteşem. Ya, hocam biz de duygulanıyoruz. Bir şey değil mi? Yani siz anlattıkça ben böyle kendimi zor tutarak hiç böyle bir sohbet yapmadım yani. Yani Burada ailenin önemi Tabii, çok tabii. hemen ortaya çıkıyor yani. Aileden gelecek. yaşımızın ilk günlerine, hayatın ilk safhalarına olunca duygulanıyor insan tabii. Müthiş. Şimdi çocukken ne kadar çok sevildimse yaşlanınca da öyle sevilmek. İnsanın 4 devresi vardır. İnsanın hayatta 4 devresi var. Hobbi.
Hubbi çocuk demek yani. Hubbilik. Çocukluk dönemi. Cubbi derinlik, kültürel derinliği. Bilgi edinme. Dördüncü sukuti. 50 yaşından sonra artık fazla konuşma demek. Ondan sonraki turabi. Hubbi, cubbi, hubbi, cubbi, sukuti, turabi. Turab, topraklık yani. Toprak. Şimdi biz toprak dönemine girdik. Yani hubbi gitti, cubbi de gitti, sukuti de gitti. Şimdi turabi zamanına geldik. Toprak olacağız artık. Toprak geldik. Şimdi ama işte Allah'ın bize lütfettiği güzelliğin sayesinde çocukken nasıl sevilmişsek bu yaşta da yine sevilmek, sizin sevginizi, iltifatınızı kazanmak Kesinlikle. büyük bir şeref tabii. Estağfurullah Evet, hocam. o ne bakımdan bizde hiçbir şey yok. Yani sıfır. Bu hayatın 67 yaşındayım ben. Bu hesabın hesaplamasını yapsak, çarpı yapsak, sağlamasında sıfır çıkar hep. Ne yaptık, ne yaz kazandık, ne çıkardık, ne getirdik, ne götürüyoruz. Hepsi demek? Sıfır. Allah'a götüreceğimiz bir şey yok. Sıfır kaldı. Bitti. İşte diyor ki Kuddusi. Kuddusi bir çare. Hüdadan dile rahmet. Dünya dolusu olsa da amale güvenme diyor. Biz deriz ya şimdi arkadaşlar Allah'ın Kur'an'ını okuyoruz. Ey Cenab-ı Hak bizi cennetine koyar. Amin. Kuddusi diyor ki yok. Yaptığın hiçbir şeye güvenme. Kuddusi ne güzel. Kuddusi bir çare. Hüdadan dile rahmet. Evet. Dünya dolusu olsa da amale güvenme. Amel yaptığın işe güvenme diyor. Allah'a sığın. Yani yaptıkların belki de kabul olmaz. Nereden bileceksin? Evet. Ama Allah rahmet ederse amele gerek yok diyor yani. Biz yapacağız amelimizi. Evet. Bizim Allah'a götürecek sıfırdan başka bir şeyimiz yok. Bütün büyük Hazreti Ömer de öyle diyor. Ya Resulallah. Biz Allah'a ne götüreceğiz? Ne götüreceğiz? Yok elimizde ele avuca gelecek bir şey yok. Allah bizi rahmetine gark etsin yani. Mesele bu. Şimdi biz Allah'ın bu verdiği nimeti, bakınız 50 yıldır okuyorum ben. Evet hocam. Yiyoruz, içiyoruz. Hep bu sesten. İlgi, alaka, sevgi hepsi sesten. Ya onu bize Allah verdi. Bizde bir şey yok ki. Sıfır. Sağlamasını yaparsanız sıfır değil mi? Kesinlikle hocam. Nasıl bakıyorsunuz sesiniz hocam? Bu 50 sene nasıl bu sese ihtimam gösterdiniz? Özel yaptığınız bir şeyler Kendime var iyi mı? bakıyorum. Sesimin nerede olduğunu zaten tespit işte tıbba göre öğrendik. Oradan çıkıyor ama kendimize yani zaten ben bir tıp aliminden işitmiştim. Ses telini istisnai bir varlık olarak kabul edeceksiniz Allah'ın. Onu sadece Allah koruyor. Ve bütün vücutta herhangi bir yeriniz acıdığı zaman hücreler onu tamire gidiyor. Ses teli istisna diyor. Onun tamiri yok. Vücutunuzu tamir edeceksiniz. Vücutunuzu koruyacaksınız. Ses de etkilenmiyor. Etkilemiyor. Eğer vücutunuz, kafanız normal değilse, sinirliseniz ses de sinirli. Kesinlikle. Çünkü sinir o. Evet evet. Sinir bir damar gibi bir şey, ince bir damar yani. Ve bu siz etkilendiğiniz zaman moraliniz bozuksa ses de bozuk. Aynen öyle. Evet. Şimdi okuma bir aşk meselesidir. Evet. Bir meşk meselesidir. Bir şeyi kulağınız varsa duyuyorsunuz. Doğru. Bu meşktir. Aşk da onu yansıtandır. Doğru. Gönül meselesi bu. Gönlünüze nasıl geldi? O hoş olduğunuz, mutlu olduğunuz şeyi kulağınızda artık kaydedersiniz beyninize. Onu kullanırsınız. Kesinlikle hocam. Bende bu fazla. Yani ben
kulağım sağlam olduğu için duyduklarımı hep kaydetmişim beynime. Ezberleyerek. Tabii. İki, bir kasideyi okuyacaksam Evet. alırım onu, birkaç gün bakarım, okurum. Hiç ezberlemeden okurum onu. Okurken bakarım ki ezberlemişim yani. Ama nokta ve virgülüne dikkat ederim. Evet. Nerede duracağım? Elbette nerede tabii. nefes alacağım? Benim mesela mevlüt okurum ben. Bazen arkadaşlar grup halinde derler ki hocam ya senin ne söylediğini anladık. Arkadaşlar yuvarlıyor der. Ya evet. Anlaşılır o. Köylü vatandaş dinliyor bunu yani. Doğru. Kulak meselesi bu. Doğru, doğru. Şimdi benim en büyük meselem söylediğimi karşıya anlatabilmektir. Bir de ezberletebilmektir. Ezberletebilmek çok başka Tabii, bir şey hocam. yani ben konuşurken hiç olmazsa bunun 1/5'ine alsa Yeter diyorsun. yeter. Manevi açıdan. Şimdi birincisi bu. Mevlüt okurken mesela mevlüt okuyorlar. Evet. Allah adın zikredelim evvela. Burada evveli vurgu yapmak gerekiyor. Evvela vacip oldur cümle işte her kula. Burada tek tek her kula, tek tek kullara, herkese ama size ayırıyorsunuz. Her kula Allah adın her kim ol evvelana her işi asan eder Allah'ana. Allah adım olsa her işin önü herkese biter olmaya anın sonu. Şimdi sabaha gel. Bu sabah okunur ya bu. Evet. Bir kez Allah. Şimdi bu Allah müstakil varlık. Burada Hiç bağımlı nefes yok. alıyorsunuz, bir duruyorsunuz. Peki. Bir kez Allah diyse aşk ile lisan dökülür cümle günah misli yazan İsmi pakin pak olur zikreyleyen her murada erişür Allah diyen. Buyur. Öyle bir harfleri söylüyorsunuz ki herkes anlıyor. Bravo. O bir tane bakın H harfi, Evet. Ne Allah kadar- lafzındaki Tabii, H harfi. H harfi ya da sondaki o N harfleri hiç bir tanesini anlamamazlık Yok. yapamazsınız yani. Muhteşem. Hepsi de tek tek Tabii. tane tane dinliyorsunuz. Aşk ile gel. Şimdi gel. İmdi Allah diyelim. Allah diyelim olmaz. Allah duruyorsun. Virgül var. Derd ile gözyaş ile ah gidelim. Ola kim rahmet kıla ol padişah ol rahim ol kerim ol ilah. Değil mi ya? Hocam muhteşem. Bak şimdi çok önemli burası. Evet. Bir diyor. Burada duruyoruz. Nefes alıyoruz. Yani. Birliğine şek yoktur. Birdir Allah. Şek, şüphe yok. Andan artık. Birdir Allah. Ha. Birdir Allah. Andan artık Tanrı yok.
basıyoruz. Nasıl? O harfler öyle bir güçlü geliyor ki tam anlattığınız gibi. Birdir ol, birliğine şek yoktur. Gerçi yanlış söyleyenler çoktur. Cümle alem yok iken ol var idi. Birliğine cümle ikrar eyledi. Cümle herkes onun birliğini ikrarla söyledi. Karciğer makamının tüm özelliklerini dinliyoruz. Aynen öyle. Evet. Tam bir karşı Şimdi bu bizde karciğer makamı hocamız öyle derdi bize. Kimdi hocam? Allah rahmet eylesin. Kur'an hocamız Ahmet Tızal Hoca Efendi. Musiki şinas değildi ama kulağı sağlam adam. Makamlar, ana makamları biliyordu. Biz de ondan öğrendik. Sonra üstadlarla malum 40 sene hayatımız var Ahmet Hatipoğlu ile. Şimdi hiçbir hoca bana musikiyi böyle tam manasıyla öğretmek istemedi. Hocam derdi ki ne olur buna fazla makam öğretmeyin yani müzik öğretmeyin. Teknik neden olarak öğretmeyin der. Teknik olarak öğretmeyin. Çünkü tabiiliği bozulur bunun. Sizin doğal okumanız. Sonradan tabii sonradan öğrendim. Ha şimdi şöyle bir şey. Neyse işte bu Mevlid'den bahsettik. Evet evet. Her ne olursa olsun herkes bunu böyle okumalıdır. Yani kalıpları iyi ölçmelidir. Sesle aklını iyi kullanmalıdır. Ve Mevlid'in şiirsel akışını bozmamalıdır. Doğru. Kafiyesi dursa durdur. Birisi gibi der, birisi dir olmaz yani. Evet. Kafiyeler böyle bozulmayacak. Kulağa hoş gelsin. Müzik şiirin ana çerçevesidir yani. Şiiri boş okursanız dinler geçersiniz ama müziğe koyduğunuz zaman beste diyoruz ona zaten. Besleyecek yani. Şarkıyı besleyecek. Kesinlikle hocam. Beste yapıyoruz. Aldığımız şiiri besteliyse bestesine riayet edeceğiz. Yorum Onun- yapmayacağız çok. Yorum tabii. Kendimizden bir şey katamayız. Katacaksak da ona ne diyorlar? Yorum diyorlar. Yorum diyorlar. Yorum. Neler diyorlar ki? Keriz diyorlar. Evet. Ahmet diyorlar. Ama tabii bu dolduruyorlar. aşk. Tabii. Önce aşka girmek lazım. Aşk sofrasına, aşk yerine, noktasına gelmek lazım. Severek yapmak. Ha, tabii o zaman zaten hiç bozulmasın, detone olmasın yani. Kendini kaybetmişsin orada. Doğru, doğru. Haklısın Düzen hocam. yok, denge yok. Okurken Orada hep siz yukarıdasındır. Kendinizi kaybediyorsunuz. Tabii. Orada artık hüdayi nabit denir buna. Allah'ın vergisi. Evet. Orada kurallar Allah'a aittir. Siz devreden çıkarsınız. Aşk sofrasında zehir değilseniz o size şifa olur. Yani biraz ağır oldu ama Yok hocam. yani aşk sofrasındaki da hiçbir acı olmaz. Hepsi tatlıdır. Önce oraya girmek lazım. O meşk aşktan sonra gelir. Aşkınızı meşke karıştırdığınız zaman da var olan zaten tabiatında vardır. O bakımdan güzel yansır karşıya. Sesi kullanmak, 3 tane ses var malum. Boğazdan geliyor, genizden geliyor, kafadan geliyor. Şimdi ben bir köpeğimiz vardı köyde, affedersiniz. Gece onun sesini duyduğumu ben hiç korkmazdım. Çocukluk. Annemler, babamlar altta yatıyor, ben üst odada yalnız yatıyorum. Çocuğum yani. Gece korkuyorum. Ama onun sesini duydum mu, odan daha eskiden bir şarkı vardı. Katibimin setiresi uzun, ne güzel yakışır. Üsküdar'a giderken. Şey miydi bu? Üsküdar. Nihavent değil mi? Nihavent evet. Evet, yani. O köpek de aynı öyle. Hav 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 yapıyor. Ben
Nehavent'i ilk defa ondan işitmişimdir yani. Hocam bizim köy Hocanın kapısındaki köpek gibi nihamet makamı da avlıyor. hocamız derdi ki ya bu bizim köyün köpeği var ya daha Elif'i Bayi öğretiyor bize. Evet. Nehamet makamında havlıyordu. İsmi de Duman'dı yani. Yaşlı bir hayvan. Duman ediyor herkes. Sesi var. Yani şimdi aşk sofrasına girdiği zaman dedik ya o köpeğin sesi bizi okşardı. Biz de onu çok severdik. Mesela bir hayvanlar bağırırlar. Biz de köylü çocuğum. Ben onun için hayvanlarla meşgul oldum. Evet hocam. Bir ineğimiz vardı. Şimdi önüne eğik, yeme doğru bakıyor. Kafayı kaldırır şimdi. Ama önce kaldırmıyor. Evet. İşte önce aşağıdan bağırıyor, yukarı doğru bak. Yapıyor. Yukarıya doğru. Şimdi biz de insan olarak sesimizi kullanırken aşağıda başka, yukarıda başka. Süper. Boğaza ses tellerini sıkmadan efendim bir de kalkınca neden kaldırıyor kafasını? Karşıya duyurmak için hayvan. Doğru. Ve bir yem istiyor. Yem şefkatle bağırıyor. Yani bana bak diyor. O seste bir farklılık vardır. Doğru. Ama bir hayvanla kızmışsa ona, onu boynuzlamak istiyorsa başka bağırır. Mesela ben avcılık yaptım. Bizim köpeğimiz vardı. Tavşanı o kovalar. 3 sesi var köpeğin. 3 sesi. Bizde nasıl 3 tane ses var? Boğazda, burunda, Evet. kafada. Hayvanlar da öyle. Köpek şimdi tavşanı bize getiriyorsa başka bağırır. Bize dikkat ediyor. Onun sesini biz tanırız. Avcı bilir. Yaklaşmışsa başka bağırır. Dikkat et Doğru. diyor. Tüfeği hazırla diyor yani. Uzaktaysa daha çok uzakta bir ses verir. Başka ses. 3 tane ses çıkarıyor köpek. Av köpekleri. Onu avcılar bilir. Doğru hocam. Şimdi insanda da aynı. Kullanma şekli çok önemlidir. Hep tenör bağırılmaz ya. Yorarsın kendini. Vatandaş da yorulur. İnce. Olmaz. sürekli. Doğru. Şimdi ben burada hemen size bir şey sormak istiyorum hocam. Lafınızı balla kesiyorum. Şimdi hep bağırılmaz dediniz ya. Şimdi nedense benim dikkatimi çeken bir şey var. Son zamanlarda gazel ve kaside okuma tavrında böyle bir bağırma nüfuza gelmeye başladı. Ezanlarda da öyle Yani değil mi? ezanda da aynı şey Sürekli, geçerli. sürekli. Bu sizce bu doğru bir şey mi? Değil. Yoksa normal böyle sesin orta tonlarını da pes noktalarını Kalın da sesleri. kullanmak mı marifet? Onu sizden dinleyelim. Estağfurullah. Şimdi siz de böyle bir teknik adam olarak bana bunları böyle soruyorsunuz. Ben de şaka yapıyorsunuz gibi geliyor. Onun için ciddiyetten kaymış olmayalım yani. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Estağfurullah. Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Estağfurullah. Anlattığınız her şey zaten çok kolay anlaşılabilir Ben ve bir- çok net Sizin anlaşılabilir. Sizin gibi kültürüm olmadığı için yani bu konuda işte yaşadığımı söylüyorum yani. İsabetli oluyor demek. Hocam biz mesela bir şey bilmek değil mesela Estağfurullah. anlatabilmek aslında. Çok doğal ve Evet, şimdi direkt tabii- anlatıyorsunuz. Tabii siz soru olarak başkası da öğrensin diye soruyorsunuz. Aynen öyle Anlıyorum. hocam. Tamam, evet. Allah razı olsun. Şimdi ne demiştin hocam? Tiz sesle okunan. Gazel ve Ha, kasideler şimdi hep böyle bak. şimdiki zamanımızda bir bağırmadır, böyle püf noktaları Zaten kullanmadır. şiiri okuduğunuz zaman Çıktı. şiirin yüksekliği ve Kur'an'da da öyledir. Biz Kur'an tahsili aldığımız için Kur'an-ı Kerim'de sesinizi yükselteceğiniz yerler vardır, düşüreceğiniz yerler vardır. Mesela bir tane örnek vereyim. Evet. Yasin suresinde. Şimdi Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de rahmet ayetleri var. Bir de azap ayetleri var. Rahmet ayetlerini okurken siz bu ayette sesinizi yükseltebilirsiniz. Şimdi وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ مثلا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Şimdi burada bir hadiseyi
inanmayan kişi peygamberimize anlatıyor. Diyor ki sen insanlar dirilecek diyorsun. Ve darabe lena meselen ve sihbe kâle men yuhyil izâme ve hiye ramim. Ramim kemik demek Arapçada. Kemiği eline alıyor ölmüş insanın kemiğini, ufalıyor, toz haline getiriyor. Diyor ki bu dirilir mi diyor yani peygamberimize. Sen dirilecek diyorsun. O zaman burada sesimizi düşürüyoruz. Bakınız Allah, demek ki Kur'an'da şiirsel bir akış var. Ve mana itibariyle de sesinizi ona göre ayarlamanız gerekiyor. Yani azap ayetlerinde sesinizi yükseltmeyeceksiniz. Kur'an'ın da usulü budur. Eğitim bu. Şimdi Allah cevap veriyor ona. Peygamberimize değil, söyle ona. Ne diyelim? Kul yuhyihellezî enşe'ehâ evvele merre. Diyor ki, söyle ona. Bak sana misal veriyor. Onu hiç yoktan yaratan var diyor. Onu düşünmüyor mu? Seni hiç yoktan yaratan yaratacak seni diyor. Değil mi yani? Bu madde var elinde senin. Onu yaratmak kolay. Zaten ham maddesi var. Doğru. Ama ham maddesi de yokken seni hiç yoktan var eden Allah nasıl yaratmışsa yine o yaratacak diye ona. Burada ne güzel oturuyor değil mi? Sesinizi burada yükseltebilirsiniz. Çünkü Allah'ın büyüklüğünü yükseltiyorsunuz. Allah'ın verdiği cevabı Tabii. yani Siz orada bir kulun sorduğu soruyu konuşur gibi söylediniz. Derken? Bir anlamda Tabii. ben öyle anladım. Tabii. Evet. Konuşur gibi sordunuz Tabii. ama Allah cevap verirken de gayet böyle pozitif bir Tabii. şekilde, Tabii. güçlü bir Allah'ın şekilde cevabı kudretini verdiniz. sembolize edeceksiniz orada. Evet. 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 Bu şiirlerde de böyledir. Mevlid'de de böyledir. Aldığınız şarkıda da böyledir. Evet. Kasidelerde de böyledir. Bunları yaparsanız her şey güzel olur. Arkadaşlar bunları yapmıyorlar maalesef. Mesela ezan okuyorlar. Evet hocam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en fazla 2 veya 3 çekersin. Allahu Ekber, Allah. Ha, onu değil bak, bakınız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kavis vereceksin burada. Ha 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 yaptın mı? Ona biz teganni diyoruz. Anlıyorum. Şimdi Eşhedü en la ilahe illallah. Şimdi bu nameleri sert yaparsanız rahatsız eder. Mesela hayye ale's-salâh olur mu? Evet. Siz çeneyi oynatıyorsunuz. Doğru. Name çarpıyor çenenize, karşıya taş gibi gidiyor, bomba gibi gidiyor. Öyle değil. Doğru hocam. Hayye ale's-salâh. Çenem hiç oynuyor mu? Hayır. Bu sesinizi vururken karşıya balta gibi değil. Şemsiye gibi. Doğru Yani doğru hocam. böyle Yumuşak bir şekilde ifade ediyorsunuz. Pamuk gibidir. Evet. Çünkü vuruyor ses çünkü karşıya. Tekrar size geri geliyor. Bunun teknik yönü tabii hocalardandır. Ses karşıya gidermiş. Tekrar geri gelirmiş. Doğru. Akustikte canlı Tabii. içinde tekrar Tabii. çarparak Şimdi size geliyor. Burada okuyayım ben şimdi. Ses başkadır. Dışarı çıkayım. Orada Başka. başkadır. Burada demir var, tuğla var. Demir tınlaması var. Mesela burada demir azdır, tuğladır. Rahat okursunuz burada. Demir olan yerde de farklı olur. Doğru Tın tın hocam. olur yani. Doğru hocam. Aslında ağzımızın içi caminin kubbesi gibi. Tabii. Şu Tabii. bölüm. Yani bunu Mesela- kullanmayı bilmek lazım. Aa,
vuruyor bak şimdi. Ha dediğin zaman damağımı hissediyorum ben zaten. Evet. Küçük dilimin üstüne vuruyor. Onu biliyorum ben. Gönül hun oldu bakınız. Evet. Gönül hun oldu şevkından. Boyandım ya Resulallah. Şimdi Evet hocam. yani nasıl bilmem gönül hun oldu şevkından boyandım ya Resulallah nasıl bilmem bu hicrane dayandım. Okuyamıyorum bazen böyle. Yok hocam, anlatmak istediğiniz şeyi biz çok iyi anladık. Yani o tam kafa Yani. içinde kubbeli okumanın yapısını gösteriyorsunuz. Üçü birden hazır harekete bir. Evet. Kafandan bunu bir genişleteyim dediğin zaman buraya kadar çıkıyor. Yani işte Evet. sesle aklın uyuşması. Uyuşması Tabii, tamamen gerekiyor. anlaşması. Peki hocam nefes nereye Ha, geliyor? Şimdi nefes başka bir nefes- çalışma çünkü. Nefesi O- geliştirirken ne Çocukken yaptınız? tabii bu çocukken bunlar oluşacak. Bu yaştan sonra olmaz. Hı, doğru. Çocukken annem oturturdu beni. Yani çökerdim ben. Evet. Ikın olun derdi. Tamamen aynı şey ama. tabii. Ikınmadır çünkü nefes. Tabii, Diyafram çalıştırmanın. Tabii. Sonra biz hoca mesela bir gün hocam bize müzik dersi veriyor. Çelik kol var ya. Hı, evet, soyadından hatırlıyorum. Erdin Çelikkol. Erdin Çelikkol. Bursa'da. Havlucuydu o. Biz onunla bir camide ezan okurduk, müezzinlik yapardık. Beraber ezan okuduk, yani çift ezan okuduk. Şimdi belki tanımayacaklar. Ben oradan hani Erdin Çelikkol'u şöyle tanıtayım. Gel gönlümü yerden yere vur. Bunun bestecisi mi? Ne olursun onun bestekarı. Tabii. Nereden nereye yani? Harika. Ya Bursa'da bu. Sizin hocanız mıydı hocam? Yaşlandı tabii. Yaşlandı. Tabii ben 18 yaşında falan, 15 yaşında falan ona tanıştım. Ne kadar güzel. Camide yanında havlucu mağazası vardı. Allah Evet. bak. Şans ya. Evet. Bize işte Allah, annelik de şans. Annem Hazretlerinin de eğitimi bana böyle bir şuurlu olması. Size şan eğitimi vermiş hocam. Ya tabii. Her şeyi öğretmiş. Tabii sonra okuyoruz böyle hoca ders veriyor bize. Yanımdaki adama dedi ki delikanlı çocuğa oğlum senin annen hiç ağlatmamış dedi ya. Nefesin yok dedi. Ben annem beni niye ağlattığını o zaman Anladınız. Allah Yani Allah. ciğerler Çok gelişti. orijinal. Evet. Yani ciğer yoksa nasıl? Kuvvet çalıştıracaksın. Tabii. Daha büyük bağırarak ağlama. Ağlamak bir nevi eğitim. Kesinlikle. Ciğerleri katılırdık biz. Katılıncaya kadar ağlasın derler yani. Katılınca. Sonra ondan sonra gelir sallar beni katılmayın diye. Aynen. Susturmak için. Mesela ezan okumayı çok severdim. Böyle minarede, köy minaresinde ezan okuyor. Hoparlörü yok. Neredeydi hocam? Bursa köyde. Bursa. Çağlayayım Bursa'dayım ben. Köyde hafızlık yap. Annem bana bir ezan oku dedi. Koştum doğru minareye. Daha bir saat varmış. Allah. Meğer o burada oku demiş evde. Koştum. Arkamdan bağırıyor ama ben bilmiyorum ki. Niye bağırıyor? Kaçtım ezan okuyacağım. Evet. Çok seviyorum ezan okumayı. Evet. Çıktım minareye ezan okudum. Nasıl bağırıyorum ama. Yırttırıyorum yani. Of. Yani 15 yaşında yani. Hoparlör yok, hiçbir şey Yok, yok. hiçbir şey yok. Açık. 10 sene hoparlörsüz ezan okumuşumdur yani. 10 sene. Peki bunun üzerine Maşallah bir şey sormak hocam. istiyorum hocam. 10 Şimdi sene. belli bir tartışma çıktı son zamanlarda. Siz de bir müezzin olarak bu işin tabii ustasısınız. Daha iyi cevaplayacaksınız. Tesisatla ezan okunması olayını nasıl buluyorsunuz? Yani tesisatsız mı okunmalı? Aslında tesisatla mı okunmalı? Ve da bu tesisatın ayarı ne derece olmalı? Şimdi zaten Bazen çok gürültülü geliyor tabii, ondan dolayı. tabii söylüyorum. ezanı tesisat okursanız siz bir duyamazsınız. Kimse duymaz. Artık duyulmaz. Duymaz artık. Bundan sonra ses çok. Dışarıda gürültü. Benim dediğim zaman tavuk sesi, horoz sesinden başka bir şey yok. Şey yok. Yok, caminin içinde de mesela Ha. iç ezanda da bunu yapıyor. Şimdi Onun için bunların söylüyorum.
bunları bu insanlıktan koparmak mümkün değil artık. Evet. Biz bunları nasıl kullanacağımız eğitimini vermemiz lazım. Doğru hocam. Doğru, haklısınız. Geçen hafta bir Burhaniye'deydim ben. Adam cihaz kurmuş. Baktım cihaza. Dedim kardeşim bu normal değil bu kuruş. Bu bize uzak olacak. Hepsini bu cihazlar var ya taşımaktan yıldıkları için. Ya. Şeyde de yaşadık biliyorsun. Evet. Yanımıza koyuyorlar. Bizi besliyorlar yani. Evet. Biz tatmin olduk mu bunlar her yerde güzel. Tamam. Vatandaşı değer vermiyorlar vatandaş. O bizim getiriyor koyuyor buraya. Uzaklar serpin bunları ya. Evet. Şimdi ben biraz bu konuda kendimi yetiştirmişimdir. Yani mikrofon kullanması. Benim için pek önemli değil. Gittim Yaşar Burhan'a böyle bizim Bilal ağzına sokuyor. Benim bahsettiğim Bilal Sokacak ağzına. Hocam. Ağzına sokuyor. Çok seviyor o. Ben de böyle tutuyorum. Uzak tutuyorsunuz. Ayarlıyorum. Şimdi adam dedi ki ya hocam hayatım boyunca cihaz kullandım. Sizin kadar güzel kullanan görmedim. Ya hiç. Ya kardeşim adam cihaza güvenirsen olmaz. Doğru. Sesine güveneceksin. Kendine güveneceksin kardeşim. Yani İmza gibi. cihaza güvenirsen seni yansıtmaz o. Doğru. Yansıtacak olan sensin. Kesinlikle hocam. Allah benim kulağıma hoş gelmiyor sesim. O zaman uzaklaştırın kardeşim. Bu kadar. Basamazsın zaten. Sesi eğer mikrofonu yaklaştırırsanız meyan basamazsınız. Detone olursunuz ya. Oo. Cihaz sesi sizin sesinizi yükseltmek için değil mi? Evet. Nereden bağırdığınızı cihaza nasıl söyleyeceksiniz? Ben şu kadar çık kardeşim fazla diyemezsin ona. Doğru. Sen ne bağırıyorsan onun bir katı diyor ya ama ne kat verdiğini biliyor musun? Hangi ses perdeden basıyor cihaz? Tabii ki. Oradaki adam usta değil ki benim sesimi bilmez. Ses ölçülerini bilmez. Doğru. O cihazını ekosu diyor, efekt diyor, bilmem ne diyor. Ben sesimi duyuyorum. Kardeşim. Benden çıkıyor bu ses. O halde ben sesimi dışarıda mikrofonsuz nasıl okuyorsam cihaza da öyle okuyorum. Öyle duymak istiyorum ben sesimi. Evet. Cihazdan duymak istemiyorum ya. Onu dinleyenler duysun. Doğru hocam. Bana gelecek ses uzaktan gelmeli ya. Ben o zaman uzaktan gelmese bağıramam. Detone olurum ya. Çok tekim öyle oluyor. Bütün okuyucular cihazlarda detone oluyorlar. Mesela bir kat dame yapacak, oradan 2 tane çıkıyor. Bir sürü hoparlör var ya. Doğru hocam. 4 kat geliyor sana ses. Kesinlikle. Benim dibime koyunca da ne Yani olacak? siz monitör olayını istemiyorsunuz. İstemiyorum. Ben anladım mı? Evet. Dur tabii. Monitör yok. Yakında bir monitör Yakında almadan monitör istemiyorum. tamamen Biz dışarıda. beraber de hocayla gittiğimizde tabii. hocam monitörü istemedi. Kapat bunları dedim ya. Duymayayım ben. Siz kendiniz duyacaksınız. Mikrofon sizin duyduğunuz Tabii sesi kardeşim, alacak. yansıtacak zaten. oraya Benim kardeşim. anladığım o. Oraya yansıtacak. Kendinize alıştığınız şekilde duymak Tabii ya. istiyorsunuz. Yani ben sesimi dinleyemiyorum. Çok farklı bir Tadını da alamıyorum. yaklaşım. Evet. Tadını da. Teneke. Doğru. Benim sesim zaten tatlı. Onu öyle yansıtsın oraya. Bir derinlik verin. Bir derinlik. Sesi yükseltmenize şey yok zaten. O zaten Alıyor oraya zaten. gitmiş. Doğru. Yani. Zaten tesisat dediğiniz şey aslında şudur hocam. Yani bir kadın güzelse Ha. zaten güzeldir. Tabii. Ama buna makyaj yaparsınız. Heh. Biraz daha farklı. Parlatır. hale gelir. Ses de güzelse Parlatır. güzeldir. Ona makyaj yapıyorsun. Tabii. Bu kadar. Yani Tabii ya. bunun- Tabii. Yoksa başka Şimdi bir hocam şey yapmıyor. mesela tesisat. meyan çıkacaksınız. Evet. Allah cihaz şimdi ne yapacak? Orada ölçüsü var. Yanıyor sönüyor ya. Doğru. Evet. Sınırı var. Şimdi siz meyan basıyorsunuz, perdeyi bas bıraktınız ya. Evet. Onun katını alacaksınız. Ama cihaz orada müsaade etmiyor ona. Sizin katınıza müsaade Doğru etmiyor. doğru. Diyor ki buraya kadar alıyor. Tabii. Öyle mi? O Daha zaman ben fazla detone oluyorum. Evet o da Ses bana oradan düşük geliyor. düşük geliyor. Evet bak bu hocam çok ince bir ayar. canım. Çok ince bir ayar. Bunu Evet. Bir defa cihaz bizim madem ki ortak kullanacağımız bir şeyse evet. onun nasıl kullanılacağını bizim bilmemiz lazım. Onun fazla açsın sesi nasıl açılacaksa açsın bizi ilgilendirmiyor zaten. Bize de müsaade etmiyorlar. Ama ne olur monitörden uzakta. Monitörden uzak duralım. Kendimizi ya o zaten oraya mikrofon hoparlör duyuluyor. Duyuluyor insanlara. Evet. Hocam bir de siz zaten 10 sene tesisatsız ezan okuduğunuz için sizin büyük bir alışkanlığınız var. Tabii. Yani bu böyle bir Şimdi kimse yaşamıyor bunu yeni şu yetişen anda. sanatçıların Mümkün değil. şey yok yani. Böyle bir tecrübesi yok. O nedenle sizin sesiniz bu hacimde Zaten çıkmaya alışmış. hocam eskiden Evet. gazelhanlar
fasılların içinde gazelhanlar olurdu. Evet. Hafızlardan olurdu gazelhanlar. Çünkü onların sesleri çok yüksek. Yani, Güçlü olur. hafız oldukları için amfi kullanmayan tip bunlar. Bundan sonra amfi çıkınca bunlar da düştüler. Evet. Yani Ama doğru. Bu sefer gazelanlar da azalmaya düşmeden başladı bitti. çünkü Bitti. Yok şimdi. haklısın. Gazelhan. Bir Aziz Bahriyeli vardı, o da öldü geçen sene. İşte bir biz kaldık yani. O da kalmayınca olmuyor yani. Haklısınız hocam. Hariçten gazel okumak lafı buradan geliyor. Sizin şimdi söylediğiniz şeyler aklıma, o eskiden restoranlarda yazar. Ya. Hariçten Hariçten gazel gazel- okumak yasaktır. Tamam. Evet. Tabii tabii. Orada bir gazelhan var ya. Orada bir kişi var. Evet. Hocam güzel yüzde tabidir. Evet. Evet. Yani biz şöyle bir toparlayalım. Tabii hocam. Ayrıca genç arkadaşlarımıza, yani yeni yetişenlere küçük tavsiyeleriniz var. Tabii. Çok detaylı olmayan. Sizin de zamanınızı daha fazla Tabii. almayan. Siz de bir yere yetişeceksiniz. Her şeyde, her müessesede, her meslekte insanın o mesleği sevmesi önemli. Doğru. Severseniz aşk meydana gelir. Aşkınızla sevginiz pekişir. Böylece bir eğitim ortaya çıkar. Bir özelliğinizi kullanırsınız. Aşk sizi iter buna. Yani mesleğinizi daha güzel yapmaya iter sizi aşk. Meşkiniz biraz öğrenirsiniz bunu. Yaptığınız işin püf noktalarını öğrenirsiniz. Özelliklerini, tekniklerini öğrenirsiniz. Mecbursunuz. Kesinlikle. Ama sizi bu güce itecek destekler aşkınız olacak. Meşki kulakla alırsınız. Bunu çok seveceksiniz. Dolayısıyla okuduğunuz her şeyi bir defa değil, ezberleme noktasına kadar okuyacaksınız. Yüklemini, tümlemini iyi ayıracaksınız. Yani nokta virgülüne dikkat edeceksiniz okuyanlar. Herkes okurken bu şiiri şarkı olsun, ne olursa olsun. Ben seni unutmak için sevmedim. Değil mi var? Evet. Ne güzel. Kesinlikle. Bunun bestekarı hafız olduğu için güzel yapmış. Güzel. Tabii bir sürü hafız bestekar var zaten. Yani. Tabii. Şimdi mesela Amir Bey pek fazla makamlar şunla olsun demez. Önce bir şiiri nokta virgülü yüklemlerle çıkarır, ondan sonra besteye koyar. Ama bestekarlar, hafız olmayan bestekarlar makam ararlar. Doğru. Bu şarkı hangi makama daha güzel olur? Onlar orada çalışırlar. Ama Amir Bey öyle değildir. Şarkının Önce sözlerini sözlerini bir doldurur kendine, ondan sonra beste koyar. Mesela bir bakarsın o hani yetmez mi celalinde? Yetmez mi celalinle göründüklerin artık ya kurban olayım biz bu tecelliden usandık. Yetmez mi celalinle göründüklerin artık. Şuraya bak yani. muhteşem. Yani Harfleri ve kelimeleri öyle müziğe yerleştirmiş Yani ki şu, aslında kolay bunun anlaşılır. adı prozodik. Tabii. Yani prozodi. Tabii. Yani konuşur gibi. Okumak Tabii. da karşıya da doğru bir şey. ya tabii. Evet. Doğrusu. Şimdi adam okur ta sonunda mesela bizim Yusuf Kebzeli vardı, Allah rahmet eylesin. Öyle güzel bir ses, bas, iri bir ses, tenör, her şey var. Bir okur böyle güzel okur. Bakarsın cemaat ağlıyor. Ha yapar ta sonunda. Ya yapma şunu be kardeşim. Yapma şunu. Öyle der o hocam. Yapma oğlum şunu ya. Mesela burada ne açtı? İşte ne oluyor? Nişabur. Nişabur. Öyle mi? Re, no, do, re. Hayya
Çarparak mesela değil mi? Gırtlak namelerini abartı yapıp fazla goy goydan İsfahan uzak değil, durmak İsfahan yok lazım. burada ya. Hayya alassalah. İsfahan değil mi? İsfahan'da da kullanılır bu geçki. Doğru. Hicaz makamında Humayun'da da Ha, kullanılan tamam. bir geçki. İkisinde de. Bu şimdi bak 2 tane müezzin vardı İstanbul Aksaray Valide Sultan'da. Birisi Mecit Sesigür, Mecit Sesigür. Birisi Zeki Sesli, birisi de ismi aklıma gelecek şimdi. Bunlar çift ezan. 2 minare var, hoparlörsüz. Hoparlör yok o zaman. Zor mikrofon yok. Kaç senesi Camilerde 67 falan. 60'laydı. Araba yok o zaman zaten. Tabii, Yoktan ses de yok. tabii Ses duyuyor. İstanbul'da Aksaray'da bunlar Nüfus da az. Tabii. her minareye bir müezzin çıkıyor. Minare kaç tanesi Her birinde bir mezun. o kadar müezzin veriliyor camilere. Allah Allah. Karşılıklı ezan okuyorlar. Evet. Evet. Çift ezan diyoruz bunlara biz. Çift ezan. Şimdi Kerim Özbakır ikincisi. Çerkez bu, ince bir sesi var. Keman gibi. İkisi de keman. İşte orada ezan okuyorlarmış. Yatsı ezanın. İcazkar. Hicazkar. Allah. İnanılmaz. Şimdi Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu okuyorlar. Allah rahmet eylesin. Şeyin bestekarı sana dün tepeden bakmıştım. Ali Nurettin Nurettin Selçuk. Selçuk yatsı zamanında oradan geçiyormuş. Hap duruyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu nameyi Evet. şarkıyı bestelerken geçmiş oradan. Ah bölümü. Ha. Yani- İlk kısmı. Evet. Sana Dün. Evet. Muhteşem. Şimdi bu ezandan almış onu. Böyle bir şey yok aklımda. Doğru. Buraya bir şey koymak yok. O sırada geçiyor Tabii içinde. anons olarak koymuş. Aha. Şarkının bir sonunda okunur bu, bir Evet, de bir başında. başında okunur. Evet. Doğru. Aziz İstanbul. Özel Kesinlikle. koymuş bunu. Sadece A var. Onu Doğru. ben sadece şöyle düşündüğünü biliyorum hocam. Şarkının güftesi tabii Yahya Kemal'i hep 7 tepe üzerine İstanbul kurulu olduğu için sana dün bir tepeden bak. Tabii. Aziz İstanbul. Tabii. Yani hep ayrı tepelerde. Evet, tabii, Ve tabii. her tepede de genel olarak Tabii. bir cami vardır İstanbul'da. Dün bir tepede, ha. Süleymaniye'de onlardan biridir. Tepenin Tabii, tabii, birindedir. Onu belirtmek için, yani tarihi Yarımada'daki o şeyi belirtmek için yapıyor bildiğim kadarıyla. Doğru. Her tepeden bir ses geliyor çünkü Tabii, ezan tabii. sesi geliyor. Ama o bana bu Allah rahmet eylesin bizim bu ezan okurdu bizim camide. İşte Ankaralı şey var ya Yıldızların Altında şarkısı bestesi. Kaptanzade Yok Ali yok. Rıza değil. Şarkıyı bestesi var ya bestekarı. Şarkıyı okurdu bizim Ankaralıydı. İzmir'de öldü. Yaşlı. Allah rahmet eylesin. Hoş ses. Sadi hoş ses. Sadi hoş ses. Ha. Yıldızlı semalar. Haşmet ne güzel şey. Onun Ha. bestekarı. Onun bestesi. O burada ezan okurdu. O anlattı bana bu Ay, ne hikayeyi. kadar güzel. Çok güzel bir Nereden montan da nereye? bildiğim Tabii canım kadarıyla işte. aynı Tabii, zamanda. tabii. Evet. O burada ezan okudu çok. Hacı Bayram'da da okurdu. Ben çocukluğumda onu dinledim. 1988 ölümü olması lazım. Tabii, doğru, 88 doğru. ölümü ben çocukluğumda hatırlıyorum. Tabii, çünkü. tabii. Televizyonda. Allah rahmet eylesin. Burada çok ezan okudu yani. Allah rahmet eylesin. İnşaat halindeyken. İnşallah. İşte o anlatmıştı bunu. Ben ondan biliyorum yani. Ondan. Hocam sizinle sohbet, müzik sohbeti bitmez. Sizde bilgi bitmez. Yani biz Allah- burada sabahlara kadar otursak Allah razı olsun. her şeyden öğreneceğimiz bir şey var. Siz buradasınız değil mi? Ankara'da mısınız? Şu an buradayız. Döneceğiz İstanbul'a. Ha, İstanbul'dasınız ama. Ya normalde İstanbul'da yaşıyoruz Tamam. hocam. İnşallah bir uzun otururuz yani. biraz. İnşallah hocam. Biz zevkle tekrar sizinle sohbet Çok etmeye teşekkür geliyoruz. ediyorum. Yani sizin istediğinize herhalde Fazlası, sohbetimiz iyi fazlası olur inşallah. yani ben aklımdaki soruları şu an hemen size sorabileceğim soruların hepsini sordum. Genç arkadaşlarımız da fikirlerini söylediniz. Neler yapabilirler? Çok çalışmalı, kelimelerine dikkat etmeli gibi. Evet tabii. Tabii
İşte aşk meşk meselesi çok önemli bir husus. Doğru. Aşka önem, Doğru. meşke de önem vermek lazım. Yani. Hocam benim bir sponsorumuz var. Vokalzon Boğaz Pastili. Bunlar sese iyi geliyor. Size bir armağan ederim. olarak kendileri hediye ediyorum. ettiler. Çok sağ olun. Hocam içlerinde 100 senelik bir pastil. Onlar size bu Aa, 4 çok eski güzel. ürünlerini 25 senede bir yeniledikleri kapaklarıyla Böyle size açılıyor hediye değil mi ya? Şöyle itiyorsun. Şöyle, Daha şöyle üstten Şöyle açılıyor. Tamam. Aynen Tamam. hocam. Ha, tamam. Tamamen doğal. Güzel. Zaman zaman sesinize Tamam, belki Allah sağ ol. hoşunuza gider, Çok- kullanırsınız. Onların Çok hediyesi teşekkür oldu ederim. size. Allah razı olsun. Bizim sorularımız bu kadar hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok Sağ olun. memnun oldum. Zaman ayırdınız. Yine Sağ görüşürüz inşallah. olun. İnşallah hocam. Zevkle. Bir yemek alacağınız olsun yani. Oo hocam ne demek ne demek. Sağ olun sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Evet o zaman teşekkür ederim.